Bunu çocuklarınıza gösterin, tamam mı? Bu videoyu izletin yani. En azından onlara ilham olsun. İnanılmaz, tertemiz. Muhteşem, gerçekten yani hayal gibi bir ülke ya. Burasına bu gezegenden diyemiyorum. Bu şehrin bir bu kadar da yerin altında var. Mesela bir apartman dairesi almak isterseniz 4-5 milyon dolar ödemek zorundasınız. Takip de ediyormuş ya. Düşün, Singapur'da takip yap. Dünyanın her yerinde takipçilerim oldu. İnanılmaz bir duygu. Türkiye'de özellikle son yıllarda hep şey konuşuluyor. Fiyat istikrarı, güven. İşte bunun en güzel örneğini size Singapur'dan verebilirim. Yani gerçekten bir şehir böyle planlanır. Dünyanın en güvenli 5 ülkesinden biri. Kişi başı gelir 100.000 dolar olan bir ülke. Dünyanın en temiz ülkelerinden bir tanesi burası. Yarın Malezya, Singapur'un suyunu kesse burası susuz kalır. Bu videoyu yapmamdaki en büyük amaç da 60 yılda bir toplumun ve ülkenin nasıl isterse çok iyi geliştiğini. Maraş usulü. Ben sizi takip ediyorum YouTube'dan. Öyle mi? Dünyayı var ya, iyi yaşadım ha. Dünyanın en iyi şehir devleti Singapur'dan herkese merhabalar. Ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun 3. ayağı olan Asya'dan artık 3. ülkesi Singapur'dan sizlere merhaba diyorum. Bugün size internette bulabileceğiniz Singapur'la ilgili en güzel bilgilerin derlenmiş hali de yerinde anlatacağım. Neden? Çünkü burası bildiğiniz birçok Asya ülkesinden çok farklı. Dünyanın en zengin ülkesi, dünyanın en yaşanılabilir ülkesi ve dünyanın en küçük, nüfus olarak da en yoğun ülkesi olarak biliniyor. Hazırsanız çayınızı, çekirdeğinizi alın. Sizlere harika bir Singapur videosu çekmeye başlıyorum. İyi seyirler. Singapur kişi başı gelir 100.000 dolar olan bir ülke. Burası aslında bir ada ülkesi. Malezya'dan vakti zamanında ayrılmış, İngilizlerin desteğini de arkalarını alarak tamamen ticaret ve finansın beşiği olmuş bir yer. Ülkenin %80'ini Çinliler, %14'ünü Malaylar, Malezyalı Malay Müslümanlar ve geri kalanında daha çok Hindular oluşturuyor. Dünyada en çok nüfusa oranla expat olan ülke burası. Nüfusun %30'unu ekspatlar, yani yabancı beyaz yakalılar oluşturuyor. Ve Singapur, Asya'nın 4 kaplan, aslan ne derseniz ülkesinden bir tanesi olarak biliniyor. Diğer üçü Tayvan, Hong Kong ve Güney Kore. Bakın Çin yok. Çünkü Çin özellikle 21. yüzyılın başlarında, yani 2000'li yılların başlarında dışa açılmaya başladığı için eskiden bir güçlü ekonomisi yoktu. Buna rağmen bu coğrafyanın en güçlü ekonomilerinden bir tanesini Singapur oluşturuyordu. Singapur sadece ekonomi olarak değil, konum olarak da çok önemli. Malezya ile bir komşu ülke ama buradan dünya ticaretinin %30'u yönetiliyor. Dünyanın en büyük, en işlek limanı Singapur'da. Hatta buraya gelirken size uçaktan da göstermiştim. Binlerce gemi yan yana dizilmişti. Aynı zamanda yük anlamında, yani tonaj anlamında da dünyanın en büyük ikinci limanı. Hal böyle olunca İngilizlerin kurduğu bu ülkede resmi dil İngilizce. Ama bununla beraber ikinci bir dil de bilmeleri isteniyor halkın ve daha çok Çince ve Malayca biliyorlar. İşte şu anda Singapur'u yerinde incelemek üzere sokaklara çıktım. Gökdelenlerin arasında yemyeşil parkları görerek size bu ülkeyi detaylı bir şekilde aktarmaya başlayacağım. Gördüğünüz gibi yerlerde bir tane çöp göremezsiniz. Dünyanın en temiz ülkelerinden bir tanesi burası ve en saygılı ülkelerinden. Görüyorsunuz düzeni. Ve muhtemelen gördüğünüz arabalar dünyanın en pahalı arabaları arkadaşlar. Neden? Diyelim ki bir Singapur'da araba alacaksınız. 80.000 dolar. Devlet yaklaşık olarak %12 daha ekle 96.000 dolar kullanma parası vergisi alıyor. Çünkü diyor ki ben senin için burada dünyanın en iyi ulaşım ağını kurdum. Eğer araba da istiyorsan demek ki sen çok zenginsin. Yol kullanma parası vereceksin diyor. Ve her 10 senede bir arabanın vergisi yenileniyor. Bununla beraber de daha çok bu arabayı hurdaya ayırmanızı istiyorlar. Çünkü eski araba görmek istemiyorlar. Burada devlet diyelim ki 80.000 dolarsa 10-15.000 dolara satın alıyor.
Akabinde siz yeniden araba almak zorunda kalıyorsunuz. Yani aldığınız araba ömür boyu kullanacak olsanız bile dünya kadar vergisini ödeyeceğiniz, bence dünyadaki en pahalı araba vergisinin olduğu yer. Böyle de sokakları var ve her yer birbirine bağlanmış bir şekilde AVM'lerle dolu. Size vergiyi niye söyledim biliyor musunuz? Aslında burası iş yapma anlamından bakarsanız vergi cenneti bir ülke. Vergiler oldukça düşük. Özellikle 1960'lı yıllarda yaptıkları reformlarla yabancı yatırımcıyı ülkeyi çekmek için vergileri düşük tutmuşlar. Günümüzde bile vergiler düşük olduğu için ticaretin beşiği haline gelmiş. En yüksek vergi söylediğim gibi araç satın almalarında geçerli ve bunun da sebebi ülkedeki ulaşım sisteminin zaten çok iyi olması. Şimdi o kadar bilgi verdik. Biraz da paralarını gösterelim arkadaşlar. Şu 2 dolar. Bu 5, bu 10 dolarları. Bu da en büyük para birimlerinden birisi olan 50 dolarları. 1 dolar Amerikan doları 1.3 Singapur dolarına denk geliyor. Yani bu yaklaşık olarak 1.5 dolar ve yaklaşık bir restorana oturduğunuzda sadece şu üçüyle yani 30 dolarla güzel bir yemek yiyebiliyorsunuz ama o da 25 dolara falan geliyor. Size bunu niye anlattım? Çünkü buranın bütün ekonomisi aslında pamuk ipliğine bağlı. Düşünün, Singapur'un yarın Malezya Singapur'un suyunu kesse burası susuz kalır. Öyle ki hatta bir ara buraya gümrük hattını kesmiş Malezya ve buraya 15 gün 20 gün tavuk bile gelmemiş. O yüzden aslında her şey Malezya'nın elinin ucunda ki Malezya'da çok güçlü, yani pasaportları bile aslında dünyadaki en önemli 10 pasaporttan bir tanesi. Lakin Singapur'un kişi başı geliri ve ekonomisi daha istikrarlı ve daha kuvvetli. Bunu niye söylüyorum? Her şey aslında burada İngiltere'nin yönetiminde. Düşünün, bu ülkede aslında %80 Çinliler var. Çinliler kalkıp şey diyemez mi mesela? Ya kardeşim biz çok kalabalığız, bizim resmi dilimiz Çince olsun dememişler işte. 1960 yılında buranın bir başbakanı geliyor. Başbakanın ismi Lee Kuan Yew. Aslında bütün temellerini 60 sene önce bu adam kuruyor. Düşünün, burası en iyi planlanmış bir ülke olarak geçiyor ve 60 sene önce burası bir balıkçı köyü iken, hiçbir şey yokken, tabiri caizse dutlukken, günümüzde yani 60 yıl sonra dünyanın en iyi şehir planlaması yapılmış ülke olarak geçiyor ve sadece 724 bin metrekarelik bir alana kuruldu. Bunu şöyle anlatayım. Malezya'nın 400'de biri, Hong Kong'un 4'te biri küçüklüğünde bir yer burası. Ama 6 milyon kişi yaşıyor. Hatta şöyle bir örnek de bizden vereyim. İzmir'in 15'te biri kadarlık bir alanda. Ama gayri safi milli hasılaları yaklaşık olarak 700 milyar dolar. Hatta anlamanız için şöyle bir örnek daha verebilirim. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 800 milyar dolar ve nüfus yaklaşık olarak 90 ila 100 milyon. Buradan onların ekonomik gücünü tahmin edebilirsiniz. Peki sırada ne var? Yani dedim ya, dünyanın en büyük limanı burada diye. Bakın, bu ülkede hiçbir şey üretilmiyor. Yani şu parklara falan bakmayın. Burada tarım yok. Burada hayvancılık yok. Burada sadece finans ve liman kenti var. Hatta öyle ki 2022 yılında 920 milyar dolar ihracat, 800 milyar dolar ithalat yapmışlar. Ya bunlar akıl almaz rakamlar, çılgın rakamlar ve bunu nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Hiçbir üretim yapmadan yapıyorlar. Burada fabrika yok. Tamamen buradaki limanlara gelen ürünlerin ticaretiyle ve finans işlemleriyle yapıyorlar. Yani fiziki olarak neredeyse hiçbir şey üretmeden sadece limanı kullanıp ürünlerin ticaretini yapıp aynı zamanda bankacılık ve finanstan bu parayı kazanıyorlar. Tabii bunun arkasında yatan en önemli şeylerden bir tanesi dünyanın en güvenli 5 ülkesinden biri ve dünyada ticaret yapmanın en kolay 4. ülkesi olması yatıyor. Burada vatandaşlık alamıyorsunuz, neredeyse imkansız. Devlet her daim arkanızda. Yani 99 yıllığına size ev verip işte diyelim ki 30 yıl boyunca çok cüzi bir para ödüyorsunuz, mesela 100 bin dolar, ama diyelim öldünüz, o ev çocuklarınıza kalıyor ama 99 yıl totalde bittiği zaman artık yeni bir eve geçmek zorunda kalıyorsunuz. Yani burada gördüğünüz binaların çoğu zaten devletin ama devlet sizin arkanızda olduğunu hissettiriyor. Yani bu kadar büyük paranın döndüğü yerde büyük pastaları tabii ki toplayan Çinliler vardır özellikle. Ama genel olarak bir sosyal devlet algısıyla halkına sahip çıkıyor Singapur'da. Türkiye'de özellikle son yıllarda hep şey konuşuluyor: fiyat istikrarı, güven. İşte bunun en güzel örneğini size Singapur'dan verebilirim. Fiyat istikrarı ve güven çok iyi olduğu için buraya yabancı yatırımcı, yani para geliyor. Para geldiği zaman, bunu Lüksemburg'da da anlatmıştım size,
ne oluyor? Bir şekilde finansman sağlanıyor ve insanlar özellikle bankacılık şirketleri sayesinde ya da işte kurulan fabrikalar sayesinde ticaret yapıp para kazanıp vergilerle halkı besliyor. Sistem bu kadar basit aslında. Ama en temel bir ülkenin yapı taşı, özellikle ekonomi anlamında fiyat istikrarı ve güvense, onun en güzel örneklerinden bir tanesi dünyada Singapur olarak biliniyor. Şimdi size zaten buranın dünyanın en yoğun limanı olduğunu söylemiştim. Tamam, çok güzel, her şey şu ana kadar oturdu diyelim yavaş yavaş. Peki bunu nasıl başarabilirsin? Yani neden mesela Singapur bunu başardı da Endonezya başaramadı? Mesela Endonezya'da 10.000 küsur ada var. Ya da Endonezya'da hala insanlar kabilelerde yaşıyor. Ne oldu da buradaki nihai nokta olarak evet Singapur gelişsin büyüsün dediler? Sadece İngilizlerin parmağı olduğu için mi başardılar? Yoksa burada da gerçekten akıllı yöneticiler çıkıp iyi bir organizasyonla, iyi bir yönetimle bunu başardılar? Doğru cevap ikincisiydi. 1965 yılında Lee Kuan Yew bunların başbakanları. İlk yaptığı şey ne biliyor musunuz adamın? Biz diyor bir balıkçı kasabasıyız. O yüzden bundan çıkabilmek için ve batıdaki parayı buraya getirebilmek için, ticaret yapabilmek için önce düzgün bir ülke kurmamız lazım diyor. Ve Singapur ülkesi temelinde nasıl kuruluyor biliyor musunuz? Ya gerçekten çok enteresan senaryolar. Buradaki insanlar ülke olduğunu bir sabah radyodan duyuyorlar. Çünkü Malezya Başbakanı buranın ayrılmasını ilk başta istemiyor. Ama burada tabii Çinliler var, Müslümanlar var. Hep bir kaos içerisinde bir kargaşa var. Sonra bir gün Malezya Başbakanı İngiltere'ye gittiğinde bir de burada olaylar kopuyor. Artık o da diyor ki yeter diyor Singapur, çıkacaksan çık diyor. Gidin kendinize ülke kurun diyor. Aslında kovuluyorlar. Başkanları da diyor ki tamam madem diyor biz ayrılıyoruz, ülke olacağız diyor. Bir gecede Singapur ülkesi kurulmaya başlıyor. Ve 1980 yılına kadar özellikle infrastructure yani altyapıya çok önem veriyor bu başkan. Önce bütün şehrin altyapısını yeniden kuruyor. Hatta Güneydoğu Asya'da hiç kanalizasyon kokmayan ülke burası. Yani Malezya'da falan da bunu hissediyorsunuz ama burada hiçbir şekilde görmüyorsunuz. Gördüğünüz şehrin aslında bir bu kadar da arazi olarak yerin altında var. Her şeyi yerin altından önce kuruyorlar. Bataklıkları kurutuyorlar. Kenti ilk başta planlıyorlar. Ondan sonra şehrin üstünü kurmaya karar veriyorlar. Tabii yani balıkçılıkla yönetilen bir ülkesiniz. Para olmadan bunu nasıl yaptınız? Yeraltı kaynaklarınız yok. Malezya gibi ya da Endonezya gibi. Nasıl başaracaksınız? İşte bunu planladıktan sonra yatırımcıları ikna ediyor. Ve diyor ki İngilizler özellikle gelin burayı bir liman ülkesi yapalım. Asya Pasifik'in merkezi olsun. Ve özellikle 1800'lü yıllarda Süveyş kanalının da açılmasıyla beraber bu koridorun en kritik noktasını burada tutalım diyorlar. Yani Batı ile Doğu'nun liman birleşimini burada kurmaya karar veriyorlar. Aslında İngilizler de tabii salak değil adamlar, yani güneş batmayan ülke olarak biliniyor sonuçta. Adamlar 300 yıldır kolonyal işleri dünyadan en iyi yapan ülkeler. Nereye giderseniz görüyorsunuz bunun örneklerini ama neden böyle fakir bir ülkeye ya da yeni ülke olmak isteyen bir topluluğa finanse etsin ki diye düşünebilirsiniz. Buralarda özellikle Dutch'larla yani Hollandalılarla rekabet içerisindeler. Önce Malezya'nın Malacca bölgesine geliyor İngilizler. Sonra alternatif bölge arayışına giriyorlar. Özellikle böyle yeni bir yer olsun, vergisel anlamda rahat olsun, bizim yönetimimizde olsun diyorlar. Çünkü Malezya sonuçta Malayların ülkesi. O yüzden de diyorlar ki tamam o zaman Singapur ülkesine biz de destek çıkalım. Aslında gücü hiç olmayan, daha yeni başta olan bir ülkeyi bu şekilde kalkındırıp, finanse edip kendileri yönetiyorlar da diyebiliriz buna. Sanırım artık taşlar yerine oturmaya başlamıştır. Yani Süveyş kanalının da açılmasıyla beraber sürekli buralarda bir ticaret hattı kurmak isteyen o İngiliz Hollanda mücadelesinin alternatif rota ve güvenli liman isteğinden dolayı Singapur kuruluyor. Bu arada şey düşünebilirsiniz, yani burada işte Çin var, Japonya var, Kore var, işte yanda Tayland var, Endonezya var. Onlar hiç burayı paylaşmaya ya da egemen olmaya çalışmamış mı? Şöyle olmuş. 2. Dünya Savaşı'na kadar, Tayland'a kadar ki bütün bu coğrafyayı Japonlar kontrol etmiş. Yani Kamboçya'sından, Vietnam'ından, Tayvan bölge, o bütün deniz ticaretini de onlar yönetiyorlar. Ama 2. Dünya Savaşı'nı Japonlar kaybedince geri çekiliyor ve bütün bu coğrafya zaten güç kaybetmişken ve daha doğrusu zaten hiç gücü olmamışken İngilizlerin eline kalıyor. Ve benim bu ülkenin kurucusu başbakanlarının takdir ettiğim bir özelliği ve girişimi daha var. Yani düşünün, nüfusun %70'i 80'i yoksul.
ve siz yeni bir ülke kurulmasına karar veriyorsunuz. Ne yaparsınız başka? İlk yaptığı şey eğitim oluyor, biliyor musunuz? Diyor ki biz insanlarımızı öyle bir eğitelim, o kadar iyi bir eğitimimiz olsun ki değişen dünyayı takip edip ticari noktaları yönetebilecek donanımlı insanlarımız olsun diyor. Yani aslında ilk başta tarım, hayvancılık şunu yapacağız falan demiyorlar. Tamamen finans ve işte limanlar, ticaret konusunda eğitime yatırım yapıyorlar. İlk 10 sene böyle geçiyor ve kendi insanları, yani şu an bu ülkeyi yöneten de o gün attıkları temellerin bir parçası olan ecdatların torunları özünde. Ve hala dünyadaki birçok iyi üniversite Singapur'da, dünyada eğitim alabileceğiniz en iyi ülkelerden bir tanesi Singapur'da. İnsanlar en az 3 dil konuşuyor. Gençler yazılım konusunda, finans konusunda, özellikle business yani iş konusunda, işletme okulları çok iyi. Anlayacağınız 60 senede dünyanın en iyi şehir devletini böyle kuruyorlar. Bu videoyu yapmamdaki en büyük amaç da 60 yılda bir toplumun ve ülkenin nasıl isterse çok iyi geliştiğini ve bu kadar güçlü olabileceğini, ekonomik anlamda da bu kadar istikrarlı olabileceğini sizlere aktarıp ilham olmaktı. O yüzden hatırlarsanız ilk bölümde size demiştim ki bundan sonraki bir bölüm yapacağım, dersime çok iyi çalıştım, Singapur'a sizi yerinde inceleyerek anlatacağım demiştim. Bence çok da güzel oldu. Hadi bakalım, Singapur'a girişi yaptık, ülkeyi anladık. Şimdi birazcık bu ülkeyi gezerken yine size bilgiler vermeye devam edeceğim ama şunun yeşiline bir doyarak birlikte gezelim. Şu anda Fort Canning Park adında fantastik, böyle her metropolün, genelde gelişmiş ülkelerdeki bir central merkezi park olur. İşte Singapur'dakinin ismi bu. Fort Canning Park diye geçiyor. Burası çok güzel, böyle trafiğe kapalı. Envai çeşit bitkilerin olduğu, ağaçların olduğu bir yer. Aslında burada bir de botanik bahçesi var. Ortasında devasa bir istiridye açılmış şekilde bir sahnesi falan da var. Ben onu daha önce gördüğüm için gitmek istemedim. Ama siz Singapur'a gelirseniz kesinlikle gidin. Ve bununla beraber açıklamaya size bu gezimi, Singapur'u ve web sitemdeki yazılara kadar her şeyin bağlantısını bırakacağım. Özellikle nerede kalınır, ne yapılır, ne edilir oradan bakarsınız. Yani bazen insan bir yere kadar anlatabiliyor, yazması da birazcık daha kolay olabiliyor. O yüzden buralara gelirseniz Singapur'a hem önceki ve sonraki bölümleri izleyin hem de açıklamayı mutlaka okuyun. Şimdi şöyle cırcır böceklerini dinleyerek, doğaya doyarak, bakın bir tarafta da gökdelenler var, parkın keyfini çıkarıyorum. Yani şurası paralı olsa giriş şaşırmam, biliyor musunuz? Çok güzel yani, envai çeşit bitki, huzur, çok güzel korumuşlar. Bir yarım saat 45 dakikadır burayı geziyorum. Bir de burası üniversite bölgesi gibi bir sürü böyle kolejler, okullar var. Şuranın merkezine de küçük böyle bir tarihi yapı olduğunu düşündüğüm bir müze yapmışlar ama kazı alanı olarak geçiyor. Pek de bir albenisi yok yani. Buranın zaten tarihi yok. Parkın ortasında böyle bir çim bölge yapmışlar. İnsanlar çocuklarıyla oyunlarını oynayıp güneşleniyorlar. Yani gerçekten bir şehir böyle planlanır. Ve yani beni delirten nokta şu. Burası yani Ankara'nın arkadaşlar 30'da biri kadar bir alana sahip ve Ankara kadar nüfusu var. Ankara 6 milyon muydu tam hatırlamıyorum. Yanlışsam düzeltin. Ama istendiği zaman bir şehrin nasıl planlanır? Şehrin içine parklar, eğitim merkezleri, müzeler nasıl yerleştirilir? Mimari nasıl korunur? Altyapı nasıl yapılırın örneği burası. O yüzden ben de biliyorum ve bazen çok üzülüyorum. İnanın bana yani ki ben içimden neler söylemek geçiyor. Bunu çocuklarınıza gösterin, tamam mı? Bu videoyu izletin yani. En azından onlara ilham olsun. Yani daha iyi şeylerin olduğunu ve yapılabileceğini görsünler. Biz bu kadarını yaptık demek bir yere kadar eyvallah ama gerçekten hani adamlar Mars'a taşınmayı planlarken hani şuralara gelip bunu görmek bile insanın canını sıkmıyor değil bazen. Buradan çıkıyorum. Dünyaca ünlü Orchard Street'e gidiyorum. Vallahi herkes birasını, viskisini almış, bak yatıyor. Pazar keyfi yapıyorlar. Bak şurada camlı bir şey, karayaka yapıyorlar, bangır bangır. Mesela bunlar rahatsız olmuyor mu? Bangır bangır müzik yapıyorlarken şurada belki çocuğunu alıp uyutan insanlar var. Demek ki böyle kafaları rahat.
Çok güzel be. Bak bana bakıyorlar orada. Çaktırmadan baktıklarını artık fark ettiğim için. Bir de şu YouTube'da bazen böyle salak salak yorumlar yazanlar var. Yok işte niye kendini çekiyorsun diye. Bak güzel kardeşim. Bu makinenin, lanet olası makinenin daha çok sesi şöyle alıyor, tamam mı? Aynı zamanda insanları çektiğimde videoyu sildiren oluyor, istemeyen oluyor, eliyle kapatan oluyor, rahatsızlık veriyorsunuz. Böyle özellikle böyle gelişmiş ülkelerde. Ya da biriyle video yapıyorum, adamı diyor konuşturmuyorsun diyor. Çünkü mikrofon bende. Bende olduğu için siz onun sesini duyamıyorsunuz. Ben de kesmek zorunda kalıyorum ve kestiğim yerden itibaren zaten kendim aktarıyorum. Az önce böyle yorumlar gördüm, sinirlerim bozuldu. Bu kadar güzel bir yerde de beni gerdiler ya, helal olsun. Hadi ben sizi o alışveriş merkezine götüreyim şimdi. Daha doğrusu alışveriş caddesine. Şu an yürüyen merdivenden iniyorum, bakın. Ormanın içinden geçtim resmen. Jurassic Park filmi gibi. Burada parkın olduğu yere bile yürüyen merdiven kurmuşlar, rahat çıkın diye. Dünyanın en ünlü metro hatlarından bir tanesi de Singapur'da. Bunu niye anlatıyorum? Gelin aktarayım. Şimdi başbakanları diyor ki benim önceliğim gelir adaleti. Öyle bir ülke kuralım ki gelir adaletinin de sağlayalım. Bunun için de ulaşım konusuna öncelik veriyor. Şu anda ülkedeki halkın %90'ı yaklaşık olarak neredeyse aynı gelire sahip. O yüzden bu ülkede fakir yok. Ve çok iyi bir ulaşım ağları var demiştim. Buyurun arkadaşlar. Şu bütün ülkenin tamamı. Her bir hatta bir metro ağını bağlıyorsunuz. Mesela burada mavi hat var ve şu çevredeki bütün hatları da şu circle dedikleri turuncu hatta bağlamışlar. Böylece evinize giderken diyelim ki şu turuncu hattan bindiniz, herhangi bir ikinci aktarmada rahatça ulaşabiliyorsunuz. Dediğim şey buydu. Bu şehrin bir bu kadar da yerin altında var. Mesela dikkatimi çeken bir nokta daha söyleyeyim size. Oteller görüyorsunuz. Otellerin genelde giriş katları kafe, bar, restoran oluyor. Resepsiyonları ikinci kata koyuyorlar ki böylece alt katta ticaret yapabilsinler. Çünkü burada bir apartman dairesi almak isterseniz 4-5 milyon dolar ödemek zorundasınız. Hal böyle olunca alan küçük olduğu için her şeyden yararlanmaya çalışıyorlar. Şimdi Orchard Caddesi'ne doğru gidiyorum böyle bir yerden. Yine parkların, bahçelerin içerisinden. Burası onların Nişantaşı bölgesi. Bu caddeden itibaren başlayacak birazdan. Bir şey söylemeyi daha unuttum. Singapur'da bir günde toplu taşımada taşınan metroda daha doğrusu insan sayısı İstanbul'dakinden, yolcu sayısı İstanbul'daki metro ağıyla taşınandan fazlaymış, biliyor musun? İnternetteki bir bilgi, yanlışsam düzeltirsiniz. Ama pek muhtemel olabilir diye de düşünüyorum. Gerekli gereksiz bildiğim her şeyi anlatıyorum. Maksat Singapur'a gelecek ya da gelmek isteyenlere ya da bu ülkeyle ilgili bilgi arayanlara güzel bir kaynak olsun. Geldim. Burası artık AVM'lerin, alışveriş merkezlerinin başladığı uzun bir cadde. Bütün gökdelenlerin altında da AVM'ler var. Hem biraz gezeriz, hem bir şeyler yerim, hem de deneyimleri aktarmaya devam ederiz. Acıktım biraz. İşte para olunca AVM'ler böyle oluyor. Şu ana kadar boş bir AVM görmedim arkadaşlar. Tıklım tıklım hepsi. Ve çoğu da Singapur'da. Size ilginç bir şey daha söyleyeyim. Bütün AVM'leri böyle bağlamışlar abi. Asla dışarıya çıkmanıza gerek yok. Ki burası bir de yağmurlu sezonda falan çok ciddi yağmur yağan bir bölge olduğu için şu panellerin altından direkt en son AVM'ye kadar yürüyerek gidebiliyorsunuz. Muhteşem. Gerçekten yani hayal gibi bir ülke ya. Burasına bu gezegenden diyemiyorum. Bir karşıdan karşıya geçme anımı gördünüz, kalabalığı. Şu ana kadarki en kalabalık yere geldik. Hangi markayı istiyorsun ya? Victoria's Secret'ler, Gucci'ler, Zara'lar, H&M'ler, yani daha adını sayamadığım envai çeşit markanın olduğu yerler var. Tabii benim kıyafetle falan işim yok. O yüzden çok bir girip bakmıyorum ama alışveriş içinde cennet. Bakın ben
hatırı sayılır ülke ve AVM gördüm. Hani Paris, Maris de dahil. Ben böyle bir yer görmedim. Hani hep diyorlar ya para artık doğuda, Asya'da diye. Gerçekten bunu artık hissediyorum. Hatta Paris'te, Londra'da bile böyle çok lüks restoranlara ya da mağazalara gittiğinizde hep böyle sırada Çinliler falan görürsünüz. Asyalılar daha doğrusu. Doğru. Bunlar başka kulvara geçmişler arkadaşlar. Yani Avrupa'da insanlar hani 1500-2000 eurolarla zorla yaşarken Asya'nın belli yerlerinde 1500-2000 euroya artık bir akşam yemeği diye para harcıyorlar. Bunu net söyleyebilirim ya. Evet. Doğuda artık her şey. Batı'nın eski şeyi gerçekten hani gücü ve ekonomik gücü daha doğrusu kalmamış. Zaten bunu Tayvan'da, Hong Kong'da, Japonya'da da, Kore'de de size yeniden göstereceğim. Sadece bu burada hissettiğim ilk izlenimler oldu artık. Dayanamadım. Bu noktaya değinmek istedim. Gazinoya geldim sandım. Alışveriş merkezi. Bu kadar morlusunu ilk defa görüyorum ve pembelisini. Sırayla hepsini geziyorum şu an. Yani ne yapacaksın ki başka Singapur'da? Burası da hem metroları hem de AVM'leri birbirine bağladıkları alt geçitleri. Yine buralarda çok canlı. Şimdi sokağın karşısına doğru geçiyorum. Birazcık da oraları dolaşacağım. Böyle bir tapınak görünümlü AVM'nin olduğu yere geldim. Bunlar hep işte AVM'ler ve yukarıları da genelde iş merkezleri, oteller vesaire. Böyle yine tertemiz, pırıl pırıl bir yer. Bu arada algoritma için güzel yorumlarınızı yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın dostlar. Çünkü YouTube'un böyle bir algoritması varmış. Bu ne kadar çok olursa videolar o kadar çok öneriliyor. Desteklerinizi beklerim. Diye hemen bir mesajı verdiysek şöyle serin bir yere girelim. Oha, en yoğun yerde Türk döneri ve Türk. Vallahi bizim döneri satıyor. Kolay gelsin. Hoş geldin. Abi nasıl satıyorsunuz burada en merkezi yerde, helal olsun ya. Teşekkürler abi. Maraş sağ olun, usulü hoş ha. geldin. Ben sizi takip ediyorum YouTube'dan. Öyle mi? Tabii YouTube'dan takipçimiz. En son Finlandiya'daydınız herhalde. Evet. Finlandiya'daki eğitim sisteminden bahsediyorsunuz. Evet, Videoyu evet. izlemiştiniz. Çok Evet. beğendim. Çok başarılısınız. Teşekkür Başarılar, ederim. devamını dilerim. Bir tane ver de tadına bakalım. Hemen abi. Buralara kadar geldiysen bir Maraş dondurması yiyelim abi. Vay anasını, çok hoşuma gitti ya. Mutlu oldum. Evet abi yakalamak. Ne kadar? İyi veriyor Ahmet abi Maraş. Bari Hoppa. birisini yapma. Sana geçiyor mu? Koy sepete göndermem sepete. Nerelisin? Kahramanmaraş abi. İyi. Oo. Eyvallah. Ee? Millet de izleyip gülüyor. Ben müşteri topluyorum şu an sana. Eyvallah. İyi hoppa. Lan abi. Ulan yine kaçırma. Kaçırma. Vallahi sinirlerim bozuldu ha. Kızıyorlar mı? Geliyor abi geliyor şimdi. Burada mı burada mı? Burada abi. Afiyet olsun. Aha. Hop. İyi. Okey. Yapmayın abi. Millet Al bakalım sıkıntı kaçırma. Aha. kaldı. Afiyet olsun. Eyvallah. Selamlar herkese. Herkese selamlar. Gelen arkadaşları bekleriz Singapur Lucky Plaza'ya. Eyvallah. Ulan para da almadı ya. Arkadaş. Neyse, teşekkür ederim. Takip de ediyormuş ya. Düşün, Singapur'da takip. Dünyanın her yerinde takipçilerim oldu. İnanılmaz bir duygu. Ve muhteşem dondurma. Yani beklentilerimin çok üstünde. Yurt dışında yediğim güzel bir Türk dondurması diyebilirim. Zaten şovdan da anladığınız gayet kaliteli bir dondurma yapmışlar. Oh, içim serinledi. Şimdi şurada birkaç mağazaya girdim. Ayakkabılar 1600-1700 dolardı. Şu ne abi ya? Şimdi ben bunu giysem beni var ya taşlarsınız yani, dersiniz ki bu nasıl kıyafet, nasıl pantolon dersiniz. Ama şu marka olduğu zaman kalite oluyor. İnanın yani o var ya en az 3-5 bin dolar falandır yani. Pazardan alıp giysem aynısını ama bir de aşağılarlar. Moda abi, ne yapacaksın işte. Fazla para olunca moda ayağına böyle şeyler uyduruluyor demek ki. Artık kahve içmeye gidiyorum. Dondurmamı yedim, mis gibi serinledim. Burada devasa bir Hilton otelini görüyorsunuz yani, bayağı büyük. Onun böyle olduğu yerdeki bir AVM'ye gidip serin serin bir şeyler içelim. Güzel bir yer buldum. Şurada bir kahve içeyim. Kahveler de 5,5 dolar civarında ortalama olarak. Gayet iyi. Şimdi kahvemi içeceğim.
Böyle sıcak sıcak ama size bir şey söylemeyi unuttum bak. Az önce ne oldu? Ben onu çekmemişim. Instagram'a çekmişim. Oradan takip edin. Şimdi bu ülkede sakız çiğnemek yasak. Bırak çiğnemeyi, satışı dahi yasak ve ben Tayland'dan sakız getirmiştim. Neyse gittim. Ulan bana bakıyorlar şimdi, durduk yere tutuklanmayalım. Markete gittim, sakız istedim 7-Eleven'dan. Adam dedi ki ne sakız, dalga mı geçiyorsun dedi. Niye dedim, ben sakız istiyorum. Şeker veriyor. Yani bu şeker Singapur'da yasak, bulamazsın ki dedi. Sonra ben de sakızı gösterdim, nasıl kahkaha atıyor. Ben dedim Tayland'dan getirdim, onu diyor her yerde çiğneme diyor. Pek tabii ki şakayla karışık bir durum ama ülke pislenmesin ve zamanında en büyük pislik sigara izmariti ve sakız artığı olduğu için komple yasaklıyorlar bunu. Sigarayı da sadece belli yerlerde içebiliyorsun. Oh, sefam olsun be. Dünyayı var ya, iyi yaşadım ha. 3-5 sene sonra bu gezme işini yavaşlatırım. Çoluk çocuğa karışıp artık Fethiye'de sakin, yavaş bir hayat. Bak inanın, hani ben gezerken sıkılmıyorum. Çünkü işim bu ve hani sizlerle de sürekli video çekip böyle konuşuyorum ya. Yalnız hissetmiyorum ama herhalde böyle 30 yaşından sonra her şey daha yavaş oluyor ve enerjin düşmeye başlıyor. Muhtemelen 40'a yaklaştıkça bu iş de bana zor gelmeye başlayabilir. Gezme tutkumu kaybetmek istemiyorum ama sürdürülebilir bir yerde duracağıma artık eminim yani. Hani daha sakin, daha yavaş bir hayata. Bunu da sizinle herhalde ilk defa paylaşıyorum. Biraz daha gezeyim de ondan sonra yerleşik hayata geçeriz artık. Artık buradan ayrılıyorum. Akşam oldu. Buralara kadar gelmişken de güzel bir yemek yemek istiyorum. Metroyu size hiç göstermedim. Şimdi bu yerin altındaki devasa şehrin metro hattını kullanarak başka bir yere gideceğim. Size de bunu anlatacağım. Hadi gelin. Sabah size gösterdiğim o bütün metro ağının başladığı noktalardan bir tanesi bu işte. Benim gideceğim hat şu hat. Şu an buradayım. Şu kahverengi hatla yemek yiyeceğim, yere gideceğim. Bu Thompson L bilmem ne diye geçiyor ve kısaltması da şu kahverengi olan. Bilet falan hiç daha önce almadım. Umarım becerebilirim bakalım. Gerçekten havalimanı gibi. Pırıl pırıl, tertemiz, serin. Muhteşem. Bir kere bile bir koku hiçbir yerde hissetmedim. Ne övdüm şu ülkeyi belki ama gerçekten burayı siz de gezseniz, özellikle böyle Güneydoğu Asya ülkelerini bilen birisi olarak gelip burada bir deneyimleseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Şuradan bilet alalım. Evet. Benim kartım yok, ne olacak? Toplu taşıma kartım yok. Arkadakiler tabii çakır çakır İngilizce konuştukları için kredi kartına dene, direkt alır dediler. Deneyelim bakalım. Vallahi bunu ilk defa kullanıyorum. Aa, oldu vallahi. Direkt geçtim. Singapur'a Fethiye'den gelen koca yörük seni. İnanılmaz. Tertemiz. Biz şimdi bu Orchard Road'dan şurada 5. durak olan Shenton Way'e gidiyoruz. Orada çok güzel bir pazar var, akşam pazarı. Bir de size orayı göstereyim. Az önce kredi kartımdan o kadar komik bir para çekmiş ki ben 2 TL gördüm. Umarım doğrudur. Ama gerçekten hani normalde 1-2 dolar falan, nasıl böyle oldu anlamadım. Ben böyle 20-30 TL falan bekliyordum. Herhalde sistemsel bir ya jest ya hata diyelim. Geldi. Bu Gardens by the Bay durağına giden metroya biniyorum. Bakın bütün metrolar insansız. Herhangi bir şoför bulunmuyor. Allah'ım, metro hattı bile temiz. Durağa geldim. Şimdi buradan çıkacağım. Pazarın içine doğru gideceğim. Ama hangi çıkış olduğunu bilmiyorum. Çünkü her yerde böyle 6-7 tane çıkış olan nokta var. Burası mı yoksa şurası mı? Gidelim bakalım. Metrodan çıktım, böyle bir yere geldim. Burası da bambaşka bir dünya oldu ama kimse yok. Yani nasıl gece pazarı olacak bilmiyorum. Şu gökdelenlerin orada yazıyordu. Oraya doğru gidiyorum şu an. Ya oralardan bakın nereye geldim. Yani acaba kimse var mı, bulabilir miyim diyordum. Şu geldiğim yere bakın. Gökdelenlerin ortasında bir açık pazar kurmuşlar. Mangallar yanıyor. Satay yiyeceğim burada. Çok meşhur çünkü bu coğrafyada sataylar ve çok iyi yapıyorlar. Bildiğiniz çöp şiş, et ve tavuk gibi düşünebilirsiniz ama ortam güzel. Beğendim. Gece burayı mutlaka görün yazmış birçok blogger zaten. Gelmişken değecek bakalım. Ölüyorum açlıktan. Şöyle gökdelenlerin altında
böyle bir ortamda yemek yiyelim. Abi bunların kötü olma ihtimali yok. Kalamarlar, etler, tavuklar, şurada ne var? Karides şişler. Gerçi artık canım karides çekmiyor. Tayland'da o kadar çok yedik ki. Bunların hepsi farklı bir dükkan. Bu dükkandan alıyorsun, şurada yiyorsun. Ben mangal kokusu olup da kötü olan bir yer görmedim. Burayı çok sevdim var ya, şu an dumanın içinde gezdiriyorum kendimi. Şurada deniz mahsulleri falan var. Canlı canlı yengeçler, balıklar. Bak hareket bile ediyor. Birbirlerine zarar vermesinler diye bağlıyorlar. Burada kerevitler falan var. İstiridyeler var. Çok güzel bir yermiş be. Şurada restoranların olduğu bir bölge de var. Ama tabii ben burada yemek istemiyorum. Yani restoranları her yerde zaten bulabiliyorsunuz. İsterseniz burada farklı yemeklerden de alabiliyormuşsunuz. Burada fiyatlar bir anda ucuzladı. Benim sizi sabah gezdirdiğim yerler pek tabii ki en zengin muhitti. Düşünün 5.000 ila 8.000 birim kazanıyorsunuz ve akşam dışarıda yemek istiyorsunuz. Singapur'da insanlar gerçekten kazandıkları parayla yaşayabiliyor. Bak mesela sadece 5 birime bir tabak dışarıda yemek alıp yiyebiliyorsun. Bu arada 5 dolar çok uygun yani. 4 Amerikan dolarına falan geliyor. Mesela şöyle menüler de var. Burası birazcık daha şey ama mangalda yapmıyor. Elektronik yapıyor. Ama hani yanlışsam siz söyleyin. Çok uygun değil mi burada yaşayan insan için? Acıktım. Yemek yemem lazım. Şu 8 numara ödüllü. Ödüllerini de asmış. Burada yiyin diyorlardı zaten. Şuradan bir sipariş vereyim. Vay 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 be. Nasıl bakalım şu tezgahın bir temizliğini kontrol edelim. Güzel, öldürmez burası. Öldürmez de süründürmez. Abi şu fiyata bakın, şişi sadece 80 cent. 10 tane tavuk aldım. Ben tavuğu daha çok seviyorum Satay'da. Ve sadece 8 dolar vereceğim. Geldi. Şöyle bir şiş. Körili. Daha iyilerini yedim. Yani güzel. Ama bence number one'lık değil. Bizim damak tadımıza yakın. Çok güzel. Ama diyorum, mesela Malezya'da yediğim daha güzel. Güzel bir gün oldu ya. Dolu bir gün oldu. Şu biraya 11 dolar verdim. Günün yorgunluğunu atıyorum. Bu bölümden de benden bu kadar. Çok güzel. Sabahtan beri 7-8 saattir geziyorum. Size hem ülkeyi hem izlenimlerimi hem de deneyimlerimi aktarmaya çalıştım. Karnım da doydu. Artık bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Eğer abone olup zile basıp bildirimleri açarsanız dünya turumdan daha Japonya, Kore, Filipinler, Amerika, Meksika gibi muhteşem ülkelerden de böyle vlogları izlersiniz. Şimdilik Singapur'dan selamlar. Sonraki bölümde görüşürüz.